Kadınlar manipülasyon konusunda dehşet vericiler ve sen farkında bile değilsin. Şu an evinde oturmuş, benim ilişkim normal diye düşünüyoruz. Ama gerçek şu, eşin sana bir oyun oynuyor ve sen bu oyunun içinde kaybeden tarafsın. Her gün biraz daha sessizleşiyorsun, her gün biraz daha geri çekiliyorsun ve her seferinde ben hatalıyım diye düşünüyorsun. Peki ya asıl hatalı olan senin eşinse? Ya bu sistemli bir yıkım süreci ise? Bugün sana kadınların kullandığı en tehlikeli manipülasyon taktiğini göstereceğim. Buna suçlu oyunu deniyor ve muhtemelen şu an senin evinde de bu oyun oynanıyor. Suçlu oyununda kadın problematik bir şey yapar. Bütçeyi aşar, seni arkadaşlarının önünde küçük düşürür. Cinselliği reddeder, önemli değil, problem açık. Sen sakin bir şekilde konuşmak istersin. Tatlım, bu ay kredi kartı faturası çok yüksek, konuşabilir miyiz diyoruz. Nazikçe ve saldırmadan. İlk tepki sessizlik, görmezden gelir, konuyu değiştirir, sonra konuşuruz der ama asla konuşmaz. Sen pes etmezsin çünkü bu gerçekten önemli. Tekrar deniyorsun, ciddiyim, bütçe konusunu konuşmamız lazım. Şimdi savunmaya geçer, neden her şeyi büyütüyorsun? Sen hep beni kontrol etmeye çalışıyorsun. Ben de çalışıyorum, para harcayabiliyorum. Dikkat et, asıl konu hala ele alınmadı. Sadece seni suçluyor. Bir kez daha deniyorsun, bu sefer tonun biraz sertleşti. Çünkü 3 kez görmezden gelindi. Artık biraz yükselmiş bir sesle konuşuyorsun. İşte tam bu an oyunu kazandı. Artık sorun senin tonun. Senin bağırman, senin kaba olman. Asıl konu fazla harcama, tamamen kayboldu. Kadınlar bu oyunu mükemmel oynar. Çoğu erkek bu tuzağa düşer ve asıl sorunu hiç konuşamadan kendini savunmaya başlar. Ama bu oyun neden peki bu kadar etkili? Çünkü kadınlar birçok şeyi çok iyi bilir. Erkekler huzuru sever. Sen yıllardır dışarıda savaşıyorsun, işte stres, patronla uğraşıyorsun, faturaları ödemeye çalışıyorsun. Eve geldiğinde tek istediğin şey huzur. Ve eşin bunu biliyor. Suçlu oyununun gücü tam buradan geliyor. Senin huzur ihtiyacını silah olarak kullanıyor. Her problemi gündeme getirdiğinde 3 gün tartışma başlıyor, 3 gün sessizlik, 3 gün cinsellik yok. 3 gün boyunca sen kötü adamsın muamelesi. Beynin şunu öğreniyor. Problem açmak eşittir ceza. Zamanla vazgeçiyorsun. Boş ver bu kadar uğraşmaya değmez diyorsun. Ve sessizleşiyorsun. Şimdi dinle. Sen ona güven verdiğinde ne yaptı? Seni aldattı mı? Hayır. Ama seni duygusal olarak yok etti. Hatırlıyor musun? Bir ara ona bu davranışın beni rahatsız ediyor demişti. Cevabı ne oldu? Sen çok hassassın, abartıyorsun, ailen seni böyle mi yetiştirdi? Sen sonunu dile getirmek istedin. O senin karakterini sorguladı. Sen de bu döngüyü yaşadın ama farkında olmadın. Her sorun açışında cezalandırıldın ta ki susmayı öğrenene kadar. Fakat bu döngü devam ederse ne olur? İçinde bir şey kırılıyor. Artık ona bir şey anlatmıyorsun. Artık umursamıyorsun, duygusal olarak da çekildin. Ve tahmin et, şimdi o sana şunu söylüyor. Sen artık benimle konuşmuyorsun. Hep telefondasın, benimle ilgilenmiyorsun. Ne oldu sana? Gördün mü? Asıl sen onu yarattın diyor. Senin mesafeli olmanın sebebini kendisi olduğunu asla kabul etmeyecek. Bu sistemin en korkunç yanı şu. Kadın gerçekten bunun farkında değil. Kendi davranışıyla senin tepkili arasında bağlantı kuramıyor. Senin sessizliğin onun yıllarca seni susturmasının sonucu. Senin mesafeli olman onun her açıldığında seni cezalandırmasının sonucu. Senin ilgisizliğin onun seni sürekli eleştirmesinin sonucu. Ama o sadece sonucu görüyor. Sebebi asla görmüyor. Neden? Çünkü sebebe bakmak hesap verebilirlik gerektirir. Ve hesap verebilirlik kadınların en kaçtığı şey. Toplum ona şunu öğretti. Eğer ilişkide sorun varsa erkeğe bak. Sen mükemmelsin. Senin duyguların her zaman geçerli. Bu zehirli bir programlama. Bugün milyonlarca evlilik bu yüzden bitiyor. Kadın hiçbir zaman aynaya bakmıyor ve erkek daha fazla dayanamayıp gidiyor. Sen bu evlilikte yavaş yavaş yok olduğun ve o hala senin değiştiğini düşünüyor. Peki bundan nasıl çıkılır? İşte gerçek. Kadınlar hesap verebilirlik kabul etmedikçe hiçbir şey değişmez. Ama sen değişebilirsin. Artık oyunu gördün. Artık suçlu oyununu tanıdın. Artık ben hatalıyım tuzağına düşmeyeceksin. Bir daha eşin konudan saptığında, tonuna saldırdığında, seni suçlu göstermeye çalıştığında dur ve sor. Asıl konu neydi? Hala o konuyu konuşmadık. Manipülasyonu gördüğünde gücünü kaybeder.
Eğer bu video sana bir şey gösterdiyse yorumlara gördüm yaz. Diğer erkeklerin de görmesine yardımcı ol.